Dünya Astrolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz ay tutulması. Çok önemli bir ay tutulması. Genel anlamda kanlı ay tutulması olarak tabir edilen bir tutulma olacak. Çünkü tam ay tutulmaları zaten ayın kızılımsı gözüktüğü tutulmalardır. Mavi ışığın kırılması dolayısıyla daha ziyade kırmızımsı bir görüntü alıyor ay. Böylesi bir durumda dünyada %70 nüfustan çok insan bu tutulmayı izleyebilecek, yani dünyanın pek çok yerinden izlenebilecek ve pek tabii ki ülkemizden de izlenebilecek, sadece Amerikalar bölgesinden izlenmiyor diyebiliriz. Tabii ay tutulmaları her zaman için duygularla çok alakalı. Duygusal hayatımızdaki iniş çıkışlar ay tutulmalarıyla doğru orantılı diyebiliriz. Ay tutulmaları birer dolunay esasında. Şöyle demek lazım. Bir yılda en az 13 kez dolunay oluyor. Bunlardan bazılarında ay, güneş ve dünya hizalanıyor. İşte böylesi zamanlarda ay tutulması gerçekleşmiş oluyor. Ve yine bir ay, güneş, dünya hizalanması, yeni ayda da bir güneş tutulması meydana geliyor. Bir yılda en az 2 kez ay tutulması, en az 2 kez güneş tutulması oluşuyor. Ama bu her zaman bir tam ay tutulması olmuyor. 2025 yılında aslında ikinci kez ay tutulması deneyimleyeceğiz. Daha evvel Mart ayında deneyimlemiştik. Şimdi bu tam ay tutulması çok daha etkili, astrolojik açıdan önemli bir ay tutulması olacak. Nedenleriyle anlatacağız. Ama önce bu ay tutulması astrolojik olarak Balık burcunda gerçekleşecek. Balık burcu astrolojide ne anlama geliyor ve güneş ay tutulmalarında Balık burcundaki tutulmalar neden önemli? Biraz Güneş ve Ay tutulmaları kitabımdan bilgi vereceğim. Ruhsallık, ölümden sonraki yaşam, kendini adamak, maneviyat, ruhsal aşkınlıkla ilgili. Bu tutulmaların ana temasında hastaneler gibi, rehabilitasyon merkezleri gibi ya da ruhsallıkla ilgili işler gibi aslında mesleki açıdan baktığımızda fotoğrafçılık, film sanayi gibi alanlarda daha fazla hareketlilik görüyoruz ve bu sektörlerde çalışan insanlar daha fazla ön plana çıkıyor oluyorlar. Sanat, dans, müzik, ilham yoluyla ortaya çıkan eserler ve hayal gücünü geliştiren oyunlar, hayaller ve bilinçaltı konuları, ama aynı zamanda sosyal nevroz ve paranoyalar da yine Balık burcu kapsamına giriyor. Astrolojik açıdan baktığımızda bir burç 30 derece olduğu için 3 tane 10 derecelik bölüme ayrılmış bir burç içerisindeki alanlar. Ve birinci dekan, ikinci dekan, üçüncü dekan olarak tanımlanıyor. Balık burcunun ikinci dekanında gerçekleşecek ay tutulması ve bunun için İngiliz astrolog William Lilly ve yine Raphael isimli İngiliz astrolog daha evvel yaşamış. Onlar şöyle demişler: önemli birinin ölümünü anlatır demiş William Lilly. Raphael ise bazı önemli ve tanınmış kişilere ölüm getirir. Böyle de ilginç bir tarafı var. Pek tabii ki tutulmalar çoğu zaman streslerle ilişkilendiriliyor. Çünkü gökyüzünde bir karanlık oluşuyor ve atalarımız karanlık dönemlerde karanlığın kendilerine bir sıkıntı getireceğini düşündükleri için tutulmalarla daha ziyade stresli olaylar olduğu yönünde bir ilgi kurmuşlar, ilişki kurmuşlar ve genellikle benim de kitabımda verdiğim gibi bu konuyla ilgili dekanlara bölünerek verilen bilgilerde pek de olumlu olaylar yok ya da çok nadir olaylar belirtiliyor. Tabii günümüz modern astroloji çerçevesinden baktığımızda aslında stresler aynı zamanda bir ileri sıçrama fırsatını da beraberinde getiriyor. Ben tutulmaları hızlandırıcı bir nevi katalizör olarak düşünüyorum. Yani her şey böyle belli bir hızda ilerlerken işlerin birden hızlandığı zamanlar oluyor tutulmalar. Eylül ayı çok önemli. Çünkü 7 Eylül'deki ay tutulmasından bugün bahsedeceğiz. Ama bu ay bir tutulma daha var. 21 Eylül'de yine bir güneş tutulması var. Dolayısıyla olaylar pozitif negatif anlamda çok hızlanacaktır. Bazen negatif gibi gözüken bazı gelişmeler hayatımızda, gündelik hayatımızda daha sonra bize yeni kapılar da açabilir. Yani evet, tutulmaların sıkıştıran, streslendiren bir tarafı var. Her şeyden evvel
dolunay, ay tutulmasından bahsediyoruz. Duygusal anlamda türbülanslı hissettiğimiz zamanlar, hatta para piyasalarına bile yansımaları hakkında çeşitli araştırmalar, makaleler var. Yani dolunay para piyasalarını direkt etkilemiyor tabii. İnsanlar dolunaydan etkileniyor ve yaptıkları para hareketleri ya da politik alandaki hareketler, gündelik hayatımız içerisinde aldığımız kararlar duygularımızdan etkilendiği için pek tabii ki sonuç olarak da dünyevi olayların çok hızlı gelişmesine işaret ediyor. Şöyle haritasıyla başlayalım. Tam ay tutulması, ay 15 derece Balık burcunda tutulacak ve Güneş ve Merkürle karşıt açıda olacak. Tabii Balık burcunun ana temalarından bahsettik. Maneviyatla alakalı dedik. Bir taraftan duygularımızla alakalı dedik. Ay tutulması olduğu için. Ama bir tarafına da baktığımızda su elementi bir burç Balık. Dolayısıyla her koşulda sularla, denizlerle ilgili konular da ön planda olacak. Eski alimlere göre Balık burcu okyanuslarla, denizlerle alakalı, hatta aynı zamanda yağışlarla alakalı. Jüpiter tutulmanın yöneticisi, yani Balık burcunun klasik astrolojideki yöneticisi Jüpiter bu tutulmada çok önemli bir rol oynuyor. Genel olarak tutulmalarda tutulmanın gerçekleştiği burcun yönetici gezegeninin pozisyonu çok önemlidir. Her tutulma için geçerlidir ama bu tutulmada özellikle Jüpiter tutulmaya aslında olumlu açılar yapıyor. Peki bu ne getirir? Öncelikle su elementinde seyreden Jüpiter, Yengeç burcunda çok güçlü olduğu bir alanda, yine bir su elementinden bahsediyoruz. Ve Jüpiter astrolojide yağmurlarla alakalı. Su elementinden Yengeç burcunda ve su elementinde Balık burcunda bir tutulma. O zaman demek ki yağmurlarda artış bekleyebiliriz. Tabii bölgesel bir tahminde bulunmuyoruz. Dünya geneli için konuşuyoruz ama umarım bunlar verimli yağışlar olur. Çünkü kurak bir yaz geçirdik ve gerçekten yağışlara ihtiyacımız var. Ve tutulmayla olumlu bir açı kurduğu için pek tabii ki işin bu yağış kısmında bir destek getirebilir. Denizler, sularla ilgili konularda özellikle balık tutulmalarında sıkıntı vardır. Mesela balık ve balıkçılık açısından aslında zorlu bir sezon geçirdik. Balıkçılar şu anda gayet stresli bir durumdalar. Belki de inşallah buradaki o balığın bir artışına işaret edebilir diye ümit ediyorum Jüpiter'in olumlu açısından dolayı. Yoksa balıkçılıkta genel anlamda Balık burcundaki tutulmalarda, Yengeç burcundaki tutulmalarda, balıkçılıkta sorunlar da olasıdır. Jüpiter'in olumlu açısının maneviyat ve özellikle başkalarına yardım ve destek vermek açısından da güzel getirileri var. Yani bu tutulmanın stresli yönlerinden bahsedeceğiz. Ama önce en azından biraz daha olumlu taraflarından bahsetmek istedim. Balık burcundaki tutulmalar genel olarak hastaneler gibi, sanatoryumlar gibi, bakım evleri gibi alanlarla ilişkilendirilir ve yardımlaşma işin içerisine girer. Yani hayır kurumlarına yardım etmek artar veyahut hayır kurumlarında ya da bakım evlerinde tadilatlar, iyileştirmeler vardır. Jüpiter bu yardımlaşmayı, iyileştirmeyi destekliyor. Umarım da böyle gelişir. Yani bu alanda hem bir yardımlaşma artışı hem de tadilat, iyileştirme gibi bazı revizeler yapılabilir. Şimdi işin biraz zorlu tarafına bakalım. Jüpiter'in Mars ile ve Kiron ile dik açısının oluşturduğu bir tek kare açı formu var gökyüzünde. Jüpiter aynı zamanda din, inanç konularıyla, kültürel konularla, etnik gruplarla alakalıdır. Ve böylesi bir stresli açı, özellikle Mars'tan gelen bir stresli açı, dini konularla ilgili hayli stresli bir zaman dilimine işaret eder. Yani dini mekanlara saldırılar, dini kişiliklere saldırılar gibi riskleri beraberinde getirebiliyor bu. Ve bazen inançlar uğruna yapılan tartışmalarda olaylar çok büyük yerlere gelebiliyor. Kaldı ki ne yazık ki Gazze'de olan biteni hepimiz üzüntüyle izliyoruz. Belki de burada artık olaylar daha da büyüyecek. Önümüzdeki bu 7 Eylül'deki tutulmanın biraz öncesi ve biraz sonrasında, bu arada tutulma 7 Eylül'de saat 21.08 itibariyle zirve noktasına varacak. Bir saatten fazla sürecek zaten her koşulda. Ama ve lakin zirve noktası özellikle gece saatlerine denk geldiği için, ay da tepe noktasına yakın olduğu için halkla ilgili konular, hükümetlerle ilgili konular,
Bizim ülkemiz açısından baktığımızda hükümet ve muhalefet arasındaki gerginliklerin artması gibi temalar tabii ki devreye girecek. İnanç ve idealler uğruna yapılan mücadele, kavgalar, fanatik saldırılar gibi riskler, dediğim gibi Mars ve Jüpiter arasındaki dik açıda genel olarak devrededir. Jüpiter aynı zamanda finansın göstergesi. Yani bizim uluslararası piyasalarda, para piyasalarında baktığımız kriterlerden bir tanesi Jüpiter'in dönemsel olarak aldığı açılar. Ve Mars'tan dik açı almak, yani Mars askeri konular, saldırılar, sert hareketler anlattığı için askeri alanda olabilecek bazı gelişmelerin para piyasalarına da olumsuz yansımalarını işaret ediyor. Özellikle 5 Eylül'den başlayan zaman dilimi içerisinde para piyasalarındaki streslerin artması olasılığı bu tutulmayla beraber çok fazla ve takip eden haftaya da yansıyacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda Merkür ve Uranüs arasındaki dik açı da bu haritada etkili, biraz uzaklaşan açıda olsa bu da kripto ve yine dijitalle ilgili alanda bazı streslere işaret edebilir. Özellikle iletişim kesintileri gibi riskleri de beraberinde getirebilir. Bu tutulma Akernar yıldızıyla hizalanıyor. Akernar bazı doğal afetlerle alakalı, bunun başında su baskınları, sel afeti geliyor. Demek ki az evvel söylediğimiz gibi yağışlar inşallah verimli olur bilhassa bulunduğumuz bölgede, ama dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de aşırı yağışlar. Bir diğer konuysa turizm. Jüpiter genel anlamda yabancıları, turizmi temsil ediyor ve para piyasalarında da yabancı girişlerini ifade ediyor. Yani piyasadan yabancılar çıktığı zaman bizim borsamız dahil bayağı sıkıntı çekiyoruz. Yabancılar giriş yaptığı zaman tabii ki borsa yükseliyor. Emlak piyasasıyla da alakalı, yabancılar emlak alımlarını azalttığı zaman pek tabii ki emlak piyasasında da bir düşüş oluyor. Mars ve Jüpiter arasındaki dik açı bu konuları da etkileyecek gibi gözüküyor. Yani olumsuz manada borsa ve para piyasalarına ve aynı zamanda emlak piyasası ve turizm alanlarına da sekte vurabilecek gibi gözüküyor. Bir sonraki slaytımız bu tutulmanın dünya üzerindeki iz düşümleri. Özellikle Kuzey Avrupa'dan aşağı inen bu hatlar Afrika üzerine de iz düşüyor. Yani tutulma esnasındaki önemli gezegen hatları. Mesela burada Fransa, İspanya gibi ülkeler ve aşağı inersek Afrika'daki bazı ülkeler, kısmen yakın olan İngiltere'de dikkat çekiyor. Ve efendim hemen biraz daha bizim bulunduğumuz bölgeye gelmeye başladığımızda Mars'ın iz düştüğü Batı ufku diyebileceğimiz alan Yunanistan ve Türkiye arasından geçiyor. Yani Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin girilebileceğini ya da bölgemizdeki şu anda yoğun bir şekilde esen savaş atmosferinin daha da yoğunlaşabileceğini bize gösteriyor. Bu arada herhangi bir dolunayın etkilerini biz takip eden 2 hafta için özellikle belirtiriz. Yani 7 Eylül'deki bu dolunay, ay tutulması tabii ki aynı zamanda takip eden 2 haftayı etkileyecek diye düşünürüz normal şartlarda. Ama bu bir tutulma olduğunda takip eden en azından 6 aylık süreci belirleyen gelişmeleri bu haritalardan okuyoruz. O zaman demek ki bu tutulmanın temsil ettiği şeyler, özellikle Mars'ın Ege ve Marmara bölgesine yakın iz düşümü bu bölgedeki bazı stresleri, dediğim gibi askeri anlamdaki hareketlenmeleri beraberinde getirebilir. Biraz daha aşağı iniyor. Tabii yine burası da Mısır üzerinden de geçen bir hat. Ve şuradaki diğer hatlara da baktığımız zaman aslında özellikle dip noktasına Jüpiter'in geldiği Akdeniz bölgesine iz düşen hat. Demek ki burada sular ısınabilir önümüzdeki dönemde. Türkiye astroloji haritasının çok önemli mihenk noktalarını tetikliyor bu dolunay ve ay tutulması. Haritamızın tepe ve ayak ucu noktalarına iz düştüğü için hükümet ve muhalefet arasındaki gerilimi hayli arttıracak gibi gözüküyor. Tabii politik anlamda çalkantıları da işaret eden ay düğümleri olarak tanımladığımız kadersel noktalarında aynı zamanda haritamızın tepe ve ayak ucu noktalarına denk düşüyor olması Eylül ayının siyasi açıdan hayli çalkantılı geçeceğini düşündürüyor. Türkiye astroloji haritasının Merkür ve Satürn derecesine Mars'ın gelmesi özellikle hukuki konularla ilgili
bazı sert çıkışlar, uzlaşmazlıklar gibi riskleri beraberinde getirebilir ki tutulmada etkili olan Mars-Jüpiter arasındaki dik açı zaten hukuksal uzlaşmazlıkları, hukuk savaşlarını anlatıyor. Tabii genel anlamda haritamızın yine dip noktasına baktığımızda ülkenin iç güvenlik konuları çok çok önemli. Yani geçtiğimiz yayınlardan beri bahsettiğimiz bir şey var. İç güvenlik çok önemli olacak. Ve iç güvenlik tedbirlerinin alınmaya başladığı da bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz genel anlamda. Bu tutulma çeşitli parti ve siyasi lider haritalarını da etkiliyor olacak. Aslında bu tutulmayla sınırlı tutmayalım. 7 Eylül'deki ay tutulmasının ardından bu ay gerçekleşecek olan 21 Eylül'deki güneş tutulması. Her ikisi de hem bazı siyasi parti astroloji haritalarını ve bazı siyasi liderlerin haritalarını etkiliyor. AK Parti astroloji haritasına baktığımızda yine bazı streslerle beraber bazı fırsatların da devreye girdiğini görüyoruz burada esasında. Biraz daha partiye servis hizmet verenler alt kadro alanında bazı sıkıntıların olabileceğini ve bazı gizli özel toplantılar yapılmasını gerektirecek hızlı gelişmelerin de olabileceğini gösteren bir tutulma haritası AK Parti astroloji haritası üzerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritasının Ay ve Mars derecesine nispeten dik açı ve özellikle Merkür ve Venüs derecesine de kavuşum yapıyor. Yani bu haritayı da etkiliyor. Dolayısıyla aldığı kararlar, yaptığı konuşmalar manasında çok önemli bir süreçte olduğunu ve pek tabii ki zaten siyaseten her koşulda stresler içerisinde olunuyor her zaman için ama bu dönemde daha fazla stresli bir atmosfer içerisinde olacağı ve bazı önemli kararlar almasını gerektirecek atmosfer ve durumların gelişeceğini görüyoruz önümüzdeki günlerde. Ve bir diğer astroloji haritası Cumhuriyet Halk Partisi astroloji haritası da bu tutulmadan etki alıyor. Merkür dönüşü dediğimiz dönüşle birlikte. Yine Halk Partisi astroloji haritasının da aldığı bu stresli etkiler alınması gerekecek önemli kararları, hukuki konulardaki bazı stresleri de beraberinde getiriyor. 9 Eylül kuruluşlu Cumhuriyet Halk Partisi astroloji haritası saat yaklaşık alınmış durumda ve 7 Eylül'deki gerçekleşecek tutulma tabii ki çok yakın gerçekleşeceği için haritayı direkt etkiliyor ve lider pozisyonu tutan kişiler üzerine de büyük stres yüklüyor. Yine Sayın Özgür Özel'in Halk Partisi lideri Özgür Özel'in de astroloji haritasında Venüs derecesinin bu tutulmadan etki alacağını ve esasında daha sonra bahsedeceğimiz 21 Eylül'deki güneş tutulmasından da yine Sayın Özel'in etki alacağını görüyoruz. 21 Eylül doğumlu Sayın Özel ve tam da 21 Eylül'de bir güneş tutulması var. Dolayısıyla liderliğini testten geçirecek ya da liderliğiyle ilgili bazı blokajlar, sıkıntılar oluşturabilecek bir güneş tutulması 21 Eylül'deki. Henüz 7 Eylül'deki değil, burada belki bir mücadele var ama tabii ki 21 Eylül güneş tutulması Sayın Özel için de çok çok önemli. Çünkü Balık burcuna geri dönüş yapan Satürn'den de güneş derecesi karşıt açı alıyor. Haliyle üzerinde hayli baskı, bazı engellenmelerle karşılaşması gibi durumları oluşturacağını görüyoruz bu tutulmanın Özel'in haritası üzerinde. Evet, tutulmanın hatlarına şöyle bir baktığımızda özellikle Afrika üzerinden geçen hatları gördük, Avrupa üzerinden geçen hatları gördük ve aşağı inen bazı hatlar, özellikle Rusya üzerinden inen hatlar, ülkemizin biraz daha doğusu üzerinden geçen hatlarda yine Rusya'dan başlayıp aşağı indiği için Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerini de etkileyecek gibi. Rusya astroloji haritasına baktığımızda bu tutulma derecesinin özellikle Rusya'nın haritasında Jüpiter'i etkilediğini görüyoruz. Yani kaynaklar, maddi konular, gelirler. Demek ki ekonomi anlamında bir kere bir sıkıntı getirebilir. İkincisi, Rusya astroloji haritasının Mars derecesine dik açı yaptığı için askeri anlamda çok daha hareketli, çok daha sert bir
gidişat var Rusya'nın önünde. Zaten Ukrayna'ya çok büyük bir saldırı yaptığı geçtiğimiz günlerde. Ukrayna'dan da tabii buna bir misilleme geldi Avrupa desteğinde diyebiliriz. Ama olayların daha da sertleşeceği ve Rusya-Avrupa ilişkilerinde sertleşeceği bir zaman dilimi Dmitri Medvedev'in astroloji haritası bu manada dikkat çekiyor. Yine gün ortası aldım. 14 Eylül 1965 doğumlu ve bu tutulmadan hayli önemli etki alıyor. Uranüs ve Merkür'ün üzerinde gerçekleşiyor. Bu da beklenmedik, bazen şok edici bazı konuşmalar yapabileceğini, bunun da dengeleri bozabileceğini gösteriyor. Ve Merkür ve Satürn arasındaki karşıt açı çok sayıda gezegenin de Başak Burcu'nda olması Medvedev'in zaten çok eleştirel bir kişiliğe sahip olacağını ya da çok sert konuşmalar yapabilen bir lider olduğunu gösteriyor ki bu sıralar hayli tetikleniyor olacak. Yani ay tutulmasından tetik alacak ama bir de güneş tutulmasından da tam ikisinin ortası doğumlu. 14 Eylül doğumlu yani 7 Eylül ile 21 Eylül'ün orta noktasına düşüyor doğum tarihi. Dolayısıyla burada da belki Vladimir Putin'den de daha fazla sesini yükseltecek bir lider olarak bölgedeki tansiyonun da yükselmesine sebep olabilir Medvedev. Ukrayna astroloji haritasına gelirsek, Güneş derecesi Başak ve Başak Burcu'nda Mars var. Mars derecesine doğru ilerleyen bir ay tutulması. Mars askeri konuları, mücadeleyi, kavgayı anlatıyor demiştik daha evvel. Ve özellikle de Güneş tutulmasına doğru ilerlerken yani 21 Eylül'e doğru ilerlerken Ukrayna üzerinde de bu sert saldırgan bir atmosferin daha yoğunlaşacağını yani Rusya-Ukrayna savaşının daha da gerginleşeceğini görüyoruz önümüzdeki zaman diliminde. Burada haritası yok ama İran astroloji haritasında da Balık burcunda Mars var ve o Mars'a yakın yine tutulma tetikleyici olacağı için İran'la ilgili konuların da özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ikilisine belki oradan kaynaklanan bir durumdan dolayı İran astroloji haritasında bu ay içerisinde yine tetiklenecek haritalardan biri olduğunu görüyoruz. Yani en başından da söylediğimiz gibi Eylül tansiyonlu bir ay, askeri konuları çok belirgin bir şekilde gündeme getiriyor. Biraz daha Asya'ya doğru gittiğimizde o bölgeden hangi hatlar geçiyor? Çin üzerinden inen, Hindistan üzerinden geçen bazı hatları var bu tutulmanın ve tabii Endonezya hani biraz daha bu bölgelere doğru da giden hatlar var. Bu bölgede de sismik aktivite artışı riski, özellikle bu bölge üzerinden geçen hatlara baktığımızda sismik aktivite artışı riski var. Burada Singapur'da var, Endonezya var. Bu bölge dikkat çeken bir bölge. Ve tabii Çin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde hayli gergin zamanlarda devam ediyor. Önümüzdeki bu tutulma civarında bunun daha da artacağını düşündüren bazı işaretler var. Çin astroloji haritasının yine para hanesi etkileniyor. Yani ekonomi anlamında Çin'in zorlanacağı bir tutulmadan bahsediyorum. Belki borsaları, Çin'deki para piyasaları genel anlamda sert sarsıcı etkiler olacak. Çin astroloji haritasının terazi burcundaki gezegenleri Mars etkisi aldığı için burada askeri anlamda yine bir hareketlenmenin de devreye girmesi çok çok muhtemeldir. Ve Amerika Birleşik Devletleri civarına baktığımızda tutulma oradan izlenmeyecek ama çok ilginç bazı hatların Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçip hatta Güney Amerika'ya doğru indiğini görüyoruz. Bu bölgede de tansiyonun artması olasılığı var. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ilişkisi özellikle son günlerde oradaki askeri hareketlenmeler ve takip eden günlerde özellikle güneş tutulmasının etkili olacağı 21 Eylül'e doğru olan zaman diliminde Amerika Birleşik Devletleri Venezuela arasındaki gerginliğin tansiyonun da daha artması beklenebilir. Amerika Birleşik Devletleri astroloji haritasına baktığımız zaman 21 derece ikizlerde olan Mars derecesine nispeten tetik yapan bu tutulma zaten şu anda devreye girmeye başladı. Askeri anlamda yoğunlaşma, özellikle hareketlenme ve Mars derecesi de yine ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mars'ına açı yaptığı için
askeri gücünü gösterme arzusunun çok arttığı bir zaman dilimi. Ve Pentagon astroloji haritasının da etki aldığını görüyoruz. Yani bu tutulma hangi haritaları çok etkiliyor ona bakmak istedim esasında. Özellikle Başak Balık ekseninde gezegenleri olan haritalara veyahut da işte genel anlamda etki alan haritalara baktığımızda Pentagon astroloji haritasının etki aldığını görüyoruz. Ve bir de New York borsası astroloji haritasının çok etki aldığını görüyoruz. Yani bu hafta para piyasaları için çok kritik bir hafta. Tutulmanın biraz öncesi, biraz sonrası. Aslında dolunaylar olarak düşünürsek, dolunaydan 3 gün öncesinden dolunayın stresli etkileri başlar. Gerginlikle alakalıdır dolunaylar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan dolunay ay tutulmasından 3 gün geri gidersek 4 Eylül'ü buluruz. Takip eden en az 2 hafta boyunca o gerginlik kendini zaten yoğun gösterir ama takip eden 6 aylık süreçten de bahsettiğimiz için tutulmalarda genişletmek durumundayız. Kısacası buradaki borsanın Mars derecesine ve para hanesine gelen Mars derecesine tetik yaptığı için tutulma direkt para piyasalarında bir türbülansa işaret etmekte. 5 Eylül başta olmak üzere ama takip eden 8-9 Eylül'lerde de yine New York borsası gibi para piyasalarını ilgilendiren bazı alanlarda stresler burada olası. Fed astroloji haritası tabii Donald Trump ve Fed Başkanı arasındaki Powell arasındaki gerginlikleri son dönemde izledik. Ve Fed üzerinde hayli baskısı var Donald Trump'ın. Baktığımız zaman buradaki para şans noktası ve ay düğümleri üzerinde bir eksen oluştuğunu görüyoruz. Yani tutulma esnasında 18 derece balıkta olan ay düğümü Fed astroloji haritasında 18 derece balıkta. Bu şu anlama geliyor. Fed için çok kadersel bir zaman dilimi. Dolayısıyla Fed açısından stresli, bazı değişimlerin öne çıkacağı bir zaman dilimi olacak. Fed astroloji haritasının da tetiklendiği bu zaman dilimi Satürn-Venüs karşıtlığına da etki yaptığı için bir büyük kare oluştuğu için haritada Fed üzerinde de baskı ve stres oluşması çok büyük ihtimal. Altın ve gümüşten de hızlıca bahsedip sonra tamamlayalım. Altın fiyatlarının hızlı bir yükselişi vardı. Bu yükselişin devam edeceğini tabii ki ister istemez insan düşünüyor. Altın astroloji haritasına da baktığımız zaman yine bunun işaretlerini görüyoruz. Özellikle Venüs'ün ay derecesinin üzerinden geçiş yapması altın astroloji haritasında altın fiyatlarının yükselişini zaten daha evvelde duyurduğumuz gibi ifade ediyordu. Tabii bunun üzerinde de baskı yaratan bazı kararlar alındı bir manada ama duracağını pek de sanmıyorum. Yani Eylül ayında da altının yükselişine hızlı bir şekilde devam edeceğini düşündüren alametler var. Ve gümüş astroloji haritası için de benzer şeyi söyleyebiliriz. Yani bu ikisinde de bir yükseliş trendi var. Piyasalardaki zorlanma, belki kripto para piyasasındaki zorlanma da olabilir ama sonuçta altın ve gümüşe yarayacak gibi gözüküyor. Bu alanda önemli hızlı çıkışları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Evet, böyle bir önemli bilginin ardından çok hızlıca riskli bir ay ve deprem tahmini grafiğimize de bir göz atalım. Eylül'ün hemen başında hafif bir pik olan bir grafik görüyoruz. 9-13 Eylül arası yani tutulmadan sonrası sismik aktivite açısından dikkat çekiyor ama esas dikkat çekmek istediğim bir sonraki videomuzda daha fazla değineceğimiz 21-25 Eylül arası. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi 21 Eylül'de bir güneş tutulması var. Ve o güneş tutulması civarındaki günlerde hem yer merkezli hem güneş merkezli etkili gezegen açıları var. Ve jeomanyetik fırtınaların arttığı zamanlar ekinoks zamanlarında olur. 21 Eylül zaten ekinoksa çok yakın bir zaman. 22-23 Eylüller tam ekinoksun içerisinde olacağız. Dolayısıyla buralar biraz türbülanslı. Dikkat çektiğimiz zamanlar Eylül'ün başındaki aslında 4 Eylül'ü takip eden 2-3 günlük süreç de yine burada dikkat çeker. 9-13 Eylül arası dikkat çeker ve en fazla da 21-25 Eylül arası. Efendim bir sonraki Dünya Astrolojisi programımızı merakla bekleyin. Çünkü önümüzde çok önemli bir güneş tutulması var ve 21 Eylül'den önceki günlerde onu da izlemeden
önümüzdeki döneme kararlar almamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.